Amerika'da 1920-1933 yılları arasındaki içki yasağı döneminde çeteler, büyük şehirlerin çoğunda barlar, bira fabrikaları, genel evler ve kumarhaneleri yönetiyor ve her gün daha da zenginleşiyordu. Gangsterler yerel yetkililere rüşvet veriyorlar ve ünleri halk arasında giderek artıyordu. Bütün bunlarla birlikte ortada paylaşılmak istenmeyen büyük bir pasta vardı. Çeteler arasındaki ilişkiler huzursuzdu ve değişen ittifaklar, bölge üzerindeki anlaşmazlıklar ve hırslı liderler tarafından tam kontrolü ele geçirme girişimleri vardı. 1920'lerin sonunda Chicago iki rakip çete arasında bölündü. Biri Al Capone tarafından yönetilen Güney Bölge ve diğeri George Bucks Moran tarafından yönetilen Kuzey Bölge. Capone ve Moran güç, prestij ve para için yarışıyordu. Aralarındaki rekabet öyle büyüktü ki bir keresinde Moran'ın adamları Capone ve ortaklarının öğle yemeği yedikleri sırada Çiçere Oteli'ni kurşun yağmuruna tutmuştu. Son olarak Moran'ın Al Capone'un başına $50.000 ödül koydurması Capone için bardağı taşıran son damla olmuştu. 14 Şubat 1929 sabahı 2122 North Clark Caddesi'ndeki SMC Cartage Company'ye ait ve Kuzey Yakası'nın bütün fuhuş, yasa dışı kumar ve kaçakçılık faaliyetlerini yürüten George Bucks Moran'ın İrlandalılar çetesi tarafından kullanılan garajın içerisinde 7 adam vardı. İçeridekiler şehrin en belalı adamlarından ikisi olan Frank ve Peter Gusenberg kardeşler, hüküm giymiş bir silahlı soyguncu ve tanınmış bir katil olan James Clark, bir muhasebeci olan Adam Heyer, bir gece kulübü sahibi olan Albert Weinschank, suç dünyasından arkadaşları olmasıyla övünen ve bir gözlükçü olan Reinhard Schwimmer ve son olarak da oto tamircisi Johnny May'di. Johnny May, yağlı, kahverengi bir tulum giymiş, kriko ile kaldırılmış bir kamyonun altına sırt üstü uzanmış, bir tekerleği tamir ediyordu. George Moran tarafından oto tamircisi olarak işe alınan eski bir kasaptı ve ona iyi, istikrarlı ve nispeten güvenli bir kariyer verdiği için yasaklama ve kaçakçılık işine teşekkür edebilecek sayısız Chicago'ludan biriydi. Diğer 6 adam ısınmaya çalışarak ortalıkta dolanıyordu. Saat 10:30 civarında büyük, siyah bir Cadillac, Webster Bulvarı'ndan güneye giden Clark Caddesi'ne döndü ve görgü tanıklarının ifadesine göre arabadan 4 ya da 5 adam indi. İkisi polis üniforması giyiyordu. Kaldırımı geçip ön kapıdan garaja girerlerken rüzgar kar tanelerini savuruyordu. Moran'ın adamları içeri girenleri gördüklerinde korktuysalar da bunu belli etmemeye çalıştılar. Polis sandıkları kişilerin istedikleri eğer paraysa zaten kendilerinde yeterince vardı. Davetsiz misafirler adamlara kapılardan ve pencerelerden uzaklaşmalarını emredip onları garajın kuzey tarafındaki duvara karşı yan yana dizdiler. Silahlı kişilerin polis memuru olduğuna inanmaya devam eden 7 adam da kendilerine söyleneni barışçıl bir şekilde yaptı. Gelenler silahlarını ateşlemeye başladı. Mermiler adamları delip geçiyor ve duvara saplanıyordu. Makinalı tüfek ateşiyle tuğla tozu ve dumandan oluşan bir pusun içinde 7 adam yere düştü. Clark Caddesi sakinleri patlama seslerini, bir köpeğin çaresiz ulumasını duymuştu. Birkaçı garajdan çıkıp Cadillac'a binen adamları görebilmişti. Görünüşe göre 2 polis muhtemelen silah zoruyla 2 ya da 3 adamı teslim almıştı. Otomobil bir tramvaydan kaçınmak için zikzak çizerek Clark Caddesi'nde güneye doğru ilerledi ve Armitage Bulvarı civarında bir yerlerde gözden kayboldu. Çok geçmeden görgü tanıklarından biri garaja bakmaya gitti ve kapıyı iterek açtığında yerdeki cesetleri gördü. 6 adam olay yerinde hayatını kaybetmişti. İçlerinden sadece Frank Gusenberg hayattaydı.
Polis çağrısına ilk olarak 36. Bölge Karakolu'ndan Çavuş Thomas Loftus yanıt verdi. Etrafta toplanan insanları cesetlerden uzaklaştırdıktan sonra Frank Gusenberg'ü gördü ve ona "Beni tanıyor musun Frank?" diye sordu. Gangster derin nefesler arasında "Evet, tanıyorum." dedi. Hastaneye kaldırılan Frank Gusenberg bir şey söylemeden orada hayatını kaybetti. Olayla ilgili en güçlü iddialardan birine göre 1929'un başlarında Al Capone, ortağı makinalı tüfek lakaplı Jack McGurn onu ziyaret ettiğinde ailesiyle Miami'de yaşıyordu. Moran çetesini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla Capone bir suikast girişimini finanse etmeyi kabul etti. Ve McGurn onu organize etmekten sorumlu oldu. Ve yerel bir içki kaçakçısına 13 Şubat'ta Moran ile iletişime geçmesi için talimat verdi. Adam Moran'a satmaya hazır olduğu bir Old Log Cabin viskisi aldığını söyleyecekti. Moran hemen teklifi kabul etmiş ve adama ertesi sabah saat 10.30'da onunla garajda buluşmasını söylemişti. 14 Şubat 1929 sabahı Moran çetesi garajda toplanırken gözcüler Harry ve Phil Cavell dikkatle onları izliyordu. Saat 10.30 civarında gözcüler garaja giden bir adamın Bugs Moran olduğunu fark etti ve daha sonrasında polis arabasında bekleyen silahlı adamlara haber verdiler. Çalınan polis arabası garaja ulaştığında içlerinde katil lakaplı Fred Burke, John Scalise, Albert Anselmi ve Joseph Lolor'da olan 4 silahlı adam garaja girerek içeridekileri katletti. Plan özenle hazırlanmış olmasına rağmen büyük bir sorun oluşmuştu. Gözcülerin Moran olarak tanımladığı adam Albert Weinschank'tı. Olay anında Al Capone, Florida-Dade County'de bir adliyedeydi. Eski arkadaşı ve akıl hocası Frankie Yell'in cinayetini araştıran, Brooklyn'den bir savcı olan Louis Goldstein ile görüşme yapmak için gelmişti. Capone kendinden o kadar emindi ki avukatsızdı. Ama sorular Yell'in öldürülmesi değil de kişisel mali durumu üzerinde dönmeye başlayınca kararından pişman olmaya başlamıştı. Aylardır federallerin onun vergilerine baktığını biliyordu. Görüşme yapıldığında Chicago'daki katliam haberleri tüm ülkeye yayılmıştı. Hikayelere eşlik eden siyah beyaz fotoğraflar Amerikan basınında şimdiye kadar ortaya çıkanların en şiddetlileri arasındaydı. Olaydan sonraki günlerde Capone, Dade County'deki federallerle görüşmesinden dolayı sağlam bir tanığı olduğunu düşünüyor ve kendini güvende hissediyordu. Makinalı tüfek McGurn da o saatlerde birlikte olduğunu ileri sürdüğü kız arkadaşını tanık olarak gösteriyordu. Moran'ın olaydan birkaç gün sonra gazetecilere yalnızca Capone böyle öldürür diye demeç vermesi üzerine Capone, "Böyle öldüren tek adam Bugs Moran'dır." demişti. Polis bir sıra Moran'ın kendisinden bile şüphelenmişti. Kendisi olay sırasında garajın önünden geçerken görülmüş ama içeri girmemiş, yakınlarda bir kafede oturup kahve içmişti. Fakat aslında Moran polis arabasını görüp kendisini polislere göstererek dikkat çekmek istememişti. İçeride adamlarının öldürüldüğünden haberi bile yoktu. Olaydan bir hafta sonra polisler muhtemelen Sevgililer Günü saldırısında kullanılmış olabilecek yanmış bir vaziyette çalınmış bir Cadillac buldu. Yine de soruşturma hiçbir yere varamadı. Olaydan bir aydan kısa bir süre sonra ülkenin 31. başkanı olarak Herbert Hoover göreve başladı. Amerikan borsasının çöküşünden 7 ay önce Amerika'nın beklentileri hala güllük gülistanlıkken Hoover, Amerikalıları ciddi bir tehlikenin ortada olduğu konusunda uyarıyordu. Bugün tüm bu tehlikelerin en habis olanı hukuka karşı saygısızlık ve itaatsizliktir diyordu. Davadaki ilerlemeyi hemen sormaya başladı. Hoover, Al Capone'un tutuklanmasının Amerikalılara yönetimin yasayı uygulamak niyetinde olduğunu göstereceğine inanıyordu. Aralık 1929'da Capone adeta göz hapsindeyken
Polis nihayet Sevgililer Günü katliamı davasında büyük bir kırılma gibi görünen bir şey yakaladı. 14 Aralık 1929 akşamı tanınmış bir banka soyguncusu ve tetikçi olan Fred Burke, Chicago'dan 100 mil uzakta Michigan St. Joseph'teki polis karakolunun yakınında bir başka araca çarptı. Yetkililer onu kovalayan polisi öldüren Burke'u Stevensville kasabası yakınlarındaki evinde aradılar. Onu bulamadılar. Ancak 2 makinalı tüfek, 7 tabanca, 11 göz yaşartıcı gaz kapsülü ve küçük bir hükümeti devirmeye yetecek kadar mühimmat içeren büyük bir cephanelik keşfettiler. Balistik testler çarpıcı sonuçlar verdi. Burke'un makinalı tüfekleri Sevgililer Günü katliamında kullanılanlarla aynıydı. Polisi öldürmekten mahkum edilen Burke'a 1940 yılında hapishanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybedene kadar Sevgililer Günü katliamı ile ilgili soruları yanıtlaması için asla baskı yapılmadı. Ocak 1935'te Byron Bolton adlı bir banka soyguncusu, hapiste geçireceği süreyi kısaltmak isteyerek federallere Sevgililer Günü katliamını kimin yaptığını bildiğini söylemişti. Burke ve diğer 4 adamın adını veren Bolton, iş için gözcü olduğunu belirtmiş, Capone'un Bugs Moran'ı öldürmek için vurma emri verdiğini söylemişti. Bolton'un hikayesi tamamen örtüşmese de ülke çapında büyük manşetlerde yer buldu. Capone'un Sevgililer Günü katliamıyla bir ilgisi olup olmadığı ispatlanamadı. Ama açık olan bir şey vardı ki bunun için cezalandırıldı. Sonunda kendisi hakkında en ağır gelir vergisi kaçakçılığı suçlamasına karar verildi ve o sırada böyle bir suç için verilen en ağır cezayı kazandı. 11 yıl. Capone, efsanesini pekiştiren ama aynı zamanda da kariyerini sonlandıran suç olan Sevgililer Günü katliamından hiç bahsetmedi. Aldığı hapis cezası etkili oldu. Alcatraz hapishanesinden çıktığında daha önceden yakalandığı frengi yüzünden bitmiş bir haldeydi. Adamlarının ölüm şekliyle prestiji iyiden iyiye zarar gören Bugs Moran, eski gücünü bir daha toparlayamadı. İçki yasağının sonuna kadar Chicago'da kaldı ve ardından 1946'da bazı küçük çaplı banka soygunlarından tutuklandı. 1957'de hapishanede akciğer kanserinden öldü. Sevgililer Günü katliamı, balistik biliminin kullanıldığı ilk büyük suçlardan biriydi. Fakat hiç kimse bu cinayetlerden yargılanmadı veya mahkum edilmedi. Polisin Al Capone'u mahkum etmek için hiçbir zaman yeterli kanıtı olmamasına rağmen günümüzde de büyük bir çoğunluk olayın sorumlusunun Al Capone olduğunu düşünmekte.